Herkese merhaba arkadaşlar. Bir boksörün en zor verebileceği kararlardan bir tanesi boksa veda etmektir, ringlere veda etmektir. 42 yaşında Manny Pacquiao, efsane boksör, ringlere veda edeceğini sosyal medya hesabından duyurdu ve sonrasında yaptığı bir açıklamayla da boksa teşekkür etti. Beni yoksulluktan kurtardığın için ve daha fazla insana yardım etme cesareti verdiğin için sana teşekkür ederim dedi boksa. Ailesindeki insanlara teşekkür etti. Bana hep sorulan bir soru var. Hocam işte Usyk efsane olabilir mi? Joshua veya Fury efsane olabilir mi? Hep şunu söylüyorum. İsimleri hiçbir zaman ölmez ama şu bir gerçek. Fury her zaman hatırlanır. Joshua hatırlanır. Usyk, örnek vereyim, Vasily ve diğer boksörler, Ugas her zaman hatırlanacaktır ama efsaneler belki isimleri zaman geçtikçe belki çok fazla ön plana çıkmayacaktır. Ama efsaneler hiçbir zaman unutulmuyor. Örnek vereyim, Muhammed Ali Clay, Mike Tyson ve diğer boksörler gibi. Özellikle de Manny Pacquiao ringde 8 farklı siklette dünya şampiyonluğu yaşamış. Gerçekten çok kaliteli, çok zeki, çok iyi bir boksör, savaşçı bir boksör. Gözü çok kara. Yani son yaptığı maçta bile rakip seçmeden, güçlü, zayıf ayrımı yapmadan karşısına kim çıkarsa onay veren cesur bir boksör Manny Pacquiao. Tabi bunun yanı sıra Manny Pacquiao sadece ringde değil, dışarıda, ringin dışında da yaptığı eylemlerle gerçekten özellikle de boksörlere ve diğer insanlara örnek olmuş bir boksör. Bu zamana kadar kazandığı paranın neredeyse yarısından fazlasını yoksullara harcayan çok merhametli, iyi niyetli, güzel kalpli bir boksör Manny Pacquiao. Tabi WBC ringde ve ringin dışında yaptığı eylemlerle, davranışlarla WBA Sentinel Champion, asırlık şampiyon ünvanını Manny Pacquiao'ya verdi. Bunu da sonuna kadar gerçekten hak etti. O gerçekten bir ülkeye liderlik yapabilecek, bir ülkeye önderlik yapabilecek bence en doğru kişi. Ülkesinde de şu anda başkan adayı. Umarız Filipinler en doğru kararı verip Manny Pacquiao'yu başkan olarak seçer ve Filipin, ben buna inanıyorum ki bulunduğu konumdan level atlayacaktır. Çünkü Manny Pacquiao'ya dünya saygı duyuyor. Manny Pacquiao'ya dünya boksu, dünya sporu saygı duyuyor. Eğer ki Manny Pacquiao devlet başkanı olduğunda belki de Filipinler boksta patlama yaşayacak, sporda patlama yaşayacak ve ismini dünyaya daha çok duyuracak. Ben Manny Pacquiao ile ilgili tabi Pacquiao'nun açıklamaları var. Ben onu size okuyayım. Ve sonrasında da ben yine devam edeceğim birkaç boksörle ilgili. Manny Pacquiao yoksulluktan kurtulma fırsatı ve daha fazla hayat değiştirme cesareti veren boksu bırakmanın hayatının en zor kararı olduğunu belirtiyor. Ailemden biri, kardeşim, arkadaşım olan antrenörüm Freddie Rocha başta olmak üzere ailem, yakınlarım, taraftarlarım ve kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim dedi. Bitiş çanını duyduğunu söylüyor. Artık yani bitti. Ugas maçından sonra şunu biliyor. Yani artık daha yürümüyor. Yürümediği için de doğal olarak bence şahsi fikrim en doğru kararı verdi. Olması gereken buydu. Artık belli bir zamandan sonra vücudun refleks vermediği zaman hem kendine zarar vermiş oluyorsun boks yaptığın zaman hem de boks kariyerine zarar vermiş oluyorsun. Bence bu aldığı karar en doğru karar. 8 farklı siklette dünya şampiyonu olmayı başaran bir boksör Manny Pacquiao. İşte Yordenis Ugas'ta çıktığı maçta zaten Pacquiao'nun artık şu bir gerçek, daha vücudunun refleks vermediğini gördük. Artık bir atak yapıyor ve devamı gelmiyor. Artık noktalaması gerekiyor. Artık siyasi hayatı da var, siyaset hayatı. Ona daha ağırlık gösterdik. Bence
Filipin'de daha fazla boksörün arkasında duracaktır ve Filipin'de sporun gelişmesinde daha önderlik, liderlik edecektir. Bence doğrusu bu. Tabi Pacquiao'yu ömür boyu boksu takip eden, boksu seven insanlar unutmayacaktır. Şimdiden ben Pacquiao ile ilgili daha fazla, tabi daha birçok şey söylenecek, birçok şey var Pacquiao ile ilgili. Ama tabi bunları sonrasında örnek vereyim, yeniden bir video çekerek söylerim. Yaptığı maçlarla ilgili örnek vereyim, hayatıyla ilgili bir videoda çekmeyi düşünüyorum. İnşallah kısa bir zamanda bu şekilde bir video çekerim. İşte bana arkadaşlar şunu söylüyor, işte efsane. Arkadaşlar, efsane olmak sadece ringde maç kazanmak değil veya Avrupa'dan, dünyadan madalya, işte olimpiyattan madalya almak değil. Örnek vereyim, Küba'da bir sürü olimpiyat şampiyonu var. İstemediğiniz kadar, ama hangisinin ismini kim nerede ne kadar duyuyor, veya örnek vereyim birçok olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları var. Şimdi baktığınız zaman kimse ismini bile hiçbir yerde duymuyor. Ama bir Muhammed Ali Clay, bir Mike Tyson, Lewis, örnek vereyim Pacquiao, belki yıllar geçse de bu isimleri biz her zaman telaffuz edeceğiz. Tabi efsane olmaya yakın isimler var, yok değil. Özellikle de Vasil Lomachenko yani efsane olmayı hak ediyor. Yalnız eylem yapmıyor. Eylem önemli. Eylem yapması gerekiyor. Örnek vereyim, Pacquiao gibi, Muhammed Ali Clay gibi, Mike Tyson gibi ve diğer boksörler gibi. Vasil Lomachenko'nun yaptığı sadece şu var: dövüşüyor, başarılı, 2 olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, sayısız şampiyonluğa imza atmış bir boksör. Zaten boksun tarihine geçmiş ve geçmeyi düşünen bir isim. Ama dediğim gibi eylem olması gerekiyor. Özellikle halka nasıl söyleyeyim, halkın kalbine girmek, gönlüne girmek ve bunu da başarmak gerekiyor. Tabi bu duygularla hareket, duygularla yapılan bir şey. Bunu Pacquiao yaptı. Geçmişini unutmadı. Geçmişinde yaşadığı o yoksulluğu bir başkasının da yaşadığını bildiği için ve insanlara yardım etmeyi tercih etti. Hiç kimse kazandığı paranın yarısını bu şeye kullanmaz. Belki 1/3'ünü kullanır, belki daha azını kullanır, ama yarısından fazlasını kullanmaz. Pacquiao bunu yapabildi ve bundan sonra da yani şunu hak etti: ömür boyu unutulmayacak isimler arasında efsane. Zaten artık WBA'de onu koruma kararı aldı Dünya Boks Birliği. Pacquiao'nun bundan sonra siyasi hayatında da Pacquiao'ya başarılar dileriz. Pacquiao ile ilgili söylenecek daha çok fazla söz var aslında. Şimdilik bu kadar. İnşallah dediğim gibi Filipin halkı Pacquiao'nun arkasında durur ve ülkesinin başına Pacquiao gibi kaliteli bir ismi geçirir ve Filipinler daha rahat, daha özgür ve daha refah içinde yaşar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Pacquiao'ya, boksa ve boksörlere verdiği değerden, boks dünyasına ettiği hizmet için Pacquiao'ya çok teşekkür ederiz biz boksörler olarak. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik Pacquiao ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.